Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda fıkhın tanımı ve mahiyeti üzerinde durulacaktır. Fıkıh dediğimiz disiplin Hazreti Peygamber'den itibaren gelişmekte olup Hicri 2. asrın ortalarında aşağı yukarı 150'li yıllarda teşekkül etmiş bir ilimdir. Özellikle bu ilmin teşekkül etmesine Ebu Hanife'nin büyük bir payı vardır. Nitekim Şafii bunu ifade etmek için اَنَّاسُ عِيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى اَب۪ي Hanife. İnsanlar fıkıh disiplininde Ebu Hanife'nin çömezidirler, onun takipçileridirler demiştir. Ebu Hanife tarafından ilk defa fıkha Ebu Hanife tarafından bir tarif geliştirilmiş olup bu tarife göre fıkıh marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha, yani kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesidir. Bu tanıma baktığımız zaman fıkıh aşan bir yönünün olduğunu görürüz. Çünkü fıkıh dediğimiz disiplin daha çok demeyelim, yani doğrudan amel, uygulamayla ilgili bir disiplindir. Fakat burada böyle bir kayıt olmadığını görürüz. Bunun temel nedeni Ebu Hanife döneminde fıkıh kavramının daha genel anlamda, daha kapsayıcı anlamda kullanılan bir kavram olmasından kaynaklanıyor. Nitekim Ebu Hanife'nin El-Fukul Ekber adlı eseri ilk etapta fıkıhla ilgili olduğu düşünülse de içerik olarak akaid ve kelamla ilgili bir eser olduğu ilgililer tarafından malumdur. Bundan ötürü Hanefi mezhebine mensup alimler Ebu Hanife'nin bu tanımını kabul etmekle beraber zamanla amelen kaydını eklemişlerdir. Yani marifetün nefsi ma leha ve ma aleyha amelen, yani amel açısından, uygulama açısından, eylem açısından kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesidir demişlerdir. Şafii dönemine geldiğimiz zaman fıkhın diğer disiplinlerden temyiz edilip daha müstakil bir disipline dönüştüğünü görüyoruz. Bu Şafii tarafından yani Şafii'ye nispet edilerek dile getirilen tanımda da görülür. Şafii fıkhı marifetul ahkam-ı şer'iyye el-ameliyye el-muktesebe minel edilleti tafsiliye şeklinde tanımlar. Yani tafsili delillerden elde edilen şer'i ameli hükümleri bilmektir. Burada şer'i dendiği zaman kastedilen husus kaynağını şeriattan alan, ameli dendiği zaman da amele, yani eyleme, uygulama vurgu yapmaktır. Bu iki kayıtla özellikle şer'i dendiği zaman akli ve benzeri delillerden elde edilen hükümler dışarıda bırakılır. Ameli derken de itikadi, kalbi hükümler, yani kelam ve akaid gibi alanlardaki hükümler de dışarıda bırakılmış olur. Tabi tafsili delillerden elde edilen şer'i ameli hükümlerdir dendiği zaman burada tafsili delilin ne olduğu akla gelebilir. Tafsili delilin zıttı icmali delildir. İcmali delil dendiği zaman kitap, sünnet, icma ve kıyas gibi temel deliller zikredilir. Sonra emir vücub ifade eder, nehi tahrim ifade eder. Bu tarz genel delil ve prensiplere biz icmali delil diyoruz. Tafsili delil dediğimiz ilgili konuyla ilintili ilgili ayet, ilgili hadis diyebiliriz. Şafii tarafından yapılan, yani Şafii'ye nispet edilerek veya yapılan bu tanım Şafii'den sonra da hukukçular tarafından genel olarak kabule mazhar olmuş. Nitekim 1876 yılında kabul edilen Mecelle-i Ahkam ve Adliye'de de özellikle fıkhın tanımını görüyoruz. Bildiğiniz gibi bu mecelle 1851 maddeden oluşur. İlk 100 maddesi fıkhın genel prensipleriyle ilgilidir. Birinci maddesi ise fıkhın tanımıdır. Birinci maddesine ilmi fıkıh, mesail-i şer'iyeyi, ameliyeyi bilmektir der. Yani mecellede kabul edilen tanım da büyük oranda Şafii'nin yaptığı tanıma uygun bir tanım olduğunu söyleyebiliriz.